Dışarıda kuşlar mı var Elif Ahsen? Dışarı yapacak. Kuşlar mı var? Kuşlar çıktı. Yepyeni bir bölümden, Bursa'nın 3. bölümünden ve Uludağ günlüğünden herkese merhaba. Bugün sabah, geçen bölümde hatırlayanlar olacaktır. Bu arada önceki bölümleri izlemediyseniz hemen şuraya linki bırakıyorum. Linki bırakmayı unuttuysam, yollardayız, çok yoğunuz, insanlık hali. Kanalımızdan videonun önceki versiyonlarına, önceki bölümlerine ulaşabilirsiniz. Biz şimdi sabah uyandık. Karavanı şöyle gördüğünüz gibi Soğanlı Tabiat Parkı'nın önündeki ücretli otoparkta kaldık dün gece. Buraya park etmiştik. Şimdi hemen Soğanlı Tabiat Parkı'na, sonrasında yakınsa Bursa Hayvanat Bahçesi'ne belki uğrayacağız. Tam kesin değil. O da burada, bilginiz olsun. Sonrasında da bugünün en çok merak ettiğimiz mekanı olan Bursa Uludağ Teleferiğe geçeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. İçeriye girdiğinizde sizi böyle yolda ilerlerken tabelalar karşılıyor. İleride gül, kaya, Japon, İngiliz, Fransız bahçeleri varmış. Hemen ilerliyoruz. Havası çok güzel. Burayı sabah yürüyüşü için de değerlendirebilirsiniz. Şöyle çok güzel kuş sesleri var. Burada bir bebek var. Merhaba hanımefendi. Yalnız mı yürüyorsunuz? Size eşlik edebilir miyim? Beraber yürüyebilir miyiz? Beraber yürüyelim mi? Hadi gidelim. Yerim seni. Buraya kesinlikle baharda gelinmeli. Ağaçlar dediğim gibi çiçek açtığında biz şöyle güzel bir sabah yürüyüşü yapalım diye geldik. Geldiğimize değdi ama baharda gelirseniz buradaki bütün ağaçların rengarenk çiçek açtığını ve çok güzel bir görsel cümbüşe dönüştüğünü göreceksiniz. Onun haricinde böyle bizim gibi yürüyüşe de gelebilirsiniz. Yine ileride ortada bisiklet kiralama alanları da var. Aynı zamanda insanlar böyle gördüğünüz gibi karşıda koşuyorlar. Elif Ahsen yine parkın ortasındaki yapay gölü deniz zannetti ve deniz diye koşuyor. Kızım deniz değil orası, dur. Ördekleri izleyelim. Nereye gireceğim? Dostlar, söylediğim gibi buraya sabah yürüyüş için gelebilirsiniz ya da günün herhangi bir vaktinde kafa dinleme için. Şu an henüz bahar ayı gelmediği için ağaçlar daha yeni yeni çiçek açmaya başlamış. Şöyle sanırım Nisan sonu gibi burası çok güzel olur büyük ihtimal. Nisan ayında en azından 15 ile 30 arası ya da Mayıs 15 arası. Daha yeni yeni yerlerde çiçekler açmaya başlamış. Şöyle mor ve sarı renkli. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Ağaçların hepsi şu an yapraksız. O yüzden biz biraz yürüdük, hava aldık, iyi de geldi. Şimdi Bursa Hayvanat Bahçesi'ne geçiyoruz. Daha önce Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini gezmiştik. Neresidir orası? Gaziantep. Eski videolarımızda var. Bakalım Bursa Hayvanat Bahçesi nasıl? Hızlı bir tur yapacağız. Soğanlı Tabiat Parkı'nın önündeki kavşaktan yaklaşık 500 metre gösteriyor. O yüzden aracı almadım. Aracı yine park ettiğimiz yere bıraktık. Hava Bursa'da çok garip. Bir sıcak bir soğuk, sanırım bahar aylarında olmamızdan dolayı. Oraya gitmeden hemen giriş ücretleri hakkında da bilgi vereyim. Çarşamba günleri halk günü oluyormuş ve %50 indirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz bugün salı günündeyiz. Yarın gelseydik %50 indirim vardı. Ama ücretler de zaten çok pahalı değil. Tam 70, öğrenci 30 TL. Bu bilgileri de buradan paylaşayım. Şimdi turnikelerden geçiyoruz. Şu şekilde QR kodlu biletleri var. Bunları okutuyoruz. Geçiyoruz. Hayvanat bahçesine girdik. Girişte hemen tabela var. Şöyle güzel bir ahşap tabela. Size hangi yöne giderseniz hangi hayvanla karşılaşacağınızı zaten burada söylüyorlar. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Panoda da hayvanların beslenme saatleri yazıyor. Örnek veriyorum, penguen 11 ile 4 arası, zürafa saat 3.30'da,
Koala 10,5 ile 2,5 arası gibi. Çok güzel. Girişte güzel bir atmosferi var buranın. Şöyle. Ayak tutulacak. Ne var orada? Şöyle bir kafesin önüne geldik. Burada Pers leoparı varmış. Şurada uyuyor. Şimdi Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gitmiş biri olarak burada şöyle güzel bir şey var. Aranızda hayvanlarla direkt bir cam var. Aslan mesela arkadan geçti az önce. Ve genellikle hayvanlarla aranıza çok büyük mesafe koymamışlar. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde şu şekilde bakıyorsunuz. Hayvanlar aşağıda ya da karşıda çok uzak mesafede. Buranın bu yönünü sevdim. Yani hayvan şuradan geçtiğinde sanki dibinizden geçiyormuş gibi oluyor. Çok iyi. Burada da aslanlar var. Hemen şu içeride. Ortamları bir nebze daha iyi ama. Yani ona çok sevindim. Normalde hayvanat bahçelerinde hayvanları betonların üzerine atıp bırakıyorlar. Çok üzülüyorum o hallerine. Ama burada çok güzel bir ortam var. Sanki doğal ortamları gibi. Bayağı da büyük bir alan. Yeşil bir alan. En azından o yönden şanslılar. Afrika aslanıymış. Öyle bir ses çıkarıyor ki motosiklet zannettim ilk. Yola da yakınız. Karşısı yol, ana yol. Çok güçlü bir sesi var. Heybetli bir hayvan. Yukarıdayı bak. Sırtlanları gördün mü Elif sen? Bu arada belgesellerde sırtlanları izliyordum ama bu kadar büyük olduklarını bilmiyordum. Yani beklentimin çok üzerinde bir hayvan. Gerçekten iri yani. Bay bay yap. Şöyle çok güzel bir ada yapmışlar. Sanırım hayvanlar yüzüp bu tarafa geçemiyor. Üzerinde halkalı lemurlar ve kaplumbağalar var şu şekilde. Şurada kaplumbağalar var. Bakın bir tanesi de orada adaya çıkıyor. Hayvanat bahçesi çok güzel. Böyle direkt yolda yürürken sanki içinde geziyormuşsunuz gibi. Hayvanat bahçelerine biz tamamen şu bıcırık için gidiyoruz. Maksat doğal ortamına gidip bu hayvanları göremeyeceği için en azından böyle hayvanat bahçelerine gelip kitaplarda okuduğu hayvanların gerçekten neye benzediğini görüyoruz. Ama bir konuda yalan söylemeyeceğim. Bizim için de farklı bir deneyim oluyor. Nasıl derseniz ilk defa az önce bir aslanın nasıl ses çıkardığını duyduk, şahit olduk. Bu bizim için de bir ilkti mesela. Eşim de ben de böyle yüksek silindir hacmine sahip bir motosikletten bir ses çıktı zannettik. Çünkü hemen yan tarafımız otoyol. Meğersem aslan kükremiş. Böyle o kadar baslı bir sesi var ki teninizde hissediyorsunuz sesleri böyle. Sanki böyle bir motosikletle ara gaz vermiş gibi bir yüksek bir ses düşünün. Bir ürktük yani. Ve bu hayvanın tam kapasitede çıkardığı bir ses de değil. Hafif bir sesti. Gerçekten Rabbim tüm hayvanları özene bezene yaratmış. Bunu bir kez daha anladık. Zürafaların olduğu alana geldik. Geçme Elif sen çıkma oraya. Çok doğal bir ortam. Aramızda sadece bir taş duvar var şöyle. Elif sen zürafayı gördün mü? Bak orada zürafalar var bak. Zürafaları görüyor musun? Şunu itiraf etmem gerek sanırım. Benim gördüğüm, hayvanlara en yakın olduğum ve en doğal olduğunu düşündüğüm hayvanat bahçesi sanırım Bursa Hayvanat Bahçesi olarak yerini aldı ve böyle de kalacak sanırım. Arkadaşlar ben hayvan belgesellerini çok severim. Hayvanlar üzerine olan belgeseller özellikle. En son çitalar ve zürafalar üzerine bir belgesel izlemiştim. Zürafaların şu özelliğini öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım. Hepiniz biliyorsunuz zaten boyları uzunluğuyla bildiğimiz bir hayvan. Boyunları uzunluğuyla daha doğrusu. Bu hayvanlar
çok fazla yerden bir şey yemek için kafalarını eğdiğinde, yani bizim tabir ettiğimiz şekilde ayaklarının hizasına başlarını indirdiğinde, çok uzun süre o şekilde kaldıklarında ve yerden yemek yemeye çalıştıklarında beyin kanaması geçiriyorlarmış. Yüksek kan basıncından dolayı. Biliyorsunuz zaten boyunları çok uzun ve bütün kan akışı kafaya yönlendiriliyormuş ve beyin kanaması geçirme ihtimalleri çok çok artıyormuş. Bu yüzden ağaçtan besleniyorlar. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Sizce de şaşırtıcı bir bilgi değil mi? Lütfen yorumlara yazın. Onun haricinde hayvanat bahçesi hakkında gerçekten şunu net söylemem gerekiyor. Yalan söylemeyeceğim. Antep'te Türkiye'nin en büyüğüne girdim diye buraya girmeyecektim. Ama iyi ki girmişiz. Burada gezerken sanki böyle doğal bir ortamda geziyormuş gibi, onları doğal ortamında görüyormuşuz gibi bir hava var. Az önce de söylediğim gibi hayvanlara çok yakınsınız. Gaziantep'teki evet en büyüğü ama hayvanlar size çok uzak ve mesafelisiniz. Burada aranızda şöyle bir cam var ve yanınıza geldiğinde neredeyse dokunuyormuş hissi veriyor. Bursa'ya gelirseniz Soğanlı Tabiat Parkı'na ve Bursa Hayvanat Bahçesi'ne bence mutlaka uğramalısınız. Oklu kirpilerin olduğu bölüme geldik. Savunma amacıyla kendilerini tehlikede hissettiklerinde ok fırlatıyorlar. Ama gerçekten bu hayvanlar da çok güzel gözüküyor. Ada mantığı çok iyi yapılmamış mı? Hayvanlar direkt dibinizde gibi. Hemen deve kuşları karşımızda. Şöyle. Bakın bir tanesi orada. Yazık, hayvanlar dışarıya çıkmaya çalışıyor. Böyle belki bir yol buluruz diye de buraya bir patika oluşturmuşlar içeride. Burada normalde 3 metrelik bir duvar var. Deve kuşunu hiç bu kadar yakından görmemiştim. Bak gördün. Karşıda da zebralar var. Onlar da otluyor, karınlarını doyuruyor. Ve üzerinde, yani şu an safaride gibiyim arkadaşlar. Sadece bir aracımız eksik. Çok iyi. Penguenlerin olduğu bölüme geldik. Çok tatlılar. Elif, sen penguenleri görüyor musun? Görüyor musun? Bak bak. Bak Elif Aslan. Şurada da izleme bölümü var. Oradan da aşağıdan izleyebilirsiniz. Merhaba abi. Üzerlerinde takip cihazları var kanatlarında. Kaybolmasınlar ya da çalınmasınlar diye. Böyle soluklanabileceğiniz ortamlar da düşünülmüş. Şimdi böyle dört ayaklı hayvanların bulunduğu alana geldik. Burada eşekler var karşıda. Şu konuda en azından mutluyum. Hayvanların ortamları iyi. Görüldüğü kadarıyla da bakımları da gayet iyi gözüküyor. Yani tüylerinden olsun, görüntülerinden olsun. Bakımları da gayet iyi gözüküyor. Bu açıdan sevindim. Ama tabii ki her canlı kendi doğasında mutlu. Buraya da insanlar aslan için Afrika'ya gidemeyeceği için gelip burada görme imkanı sağlasın diye tabii ki bu olaylar düşünülüyor. Artıları ve eksileri tartışılır. Gezmek isteyenler için kesinlikle uğranılması gereken bir yer diye düşünüyorum. Biz çok keyif aldık. Özellikle çocuklar çok seviniyor burada. Ben penguen göreceğimi düşünmüyordum mesela ve hayatımda ilk defa canlı penguen gördüm. Hemen yan tarafımızda örnek veriyorum. Sizi daha fazla sıkmayacağım arkadaşlar. Burada çok güzel tarihi bir yapı var. Bu çok hoşuma gitti. Yani bir hayvanat bahçesinin içerisinde böyle eski tarihi evleri, hem de korunmuş bir şekilde, bu arada öyle yıkık dökük değil, görebileceğimi, büyük ihtimal yönetim ve kafe gibi bir şeydir. Şu an buradan herhangi bir şey gözükmüyor. Böyle bir şey görebileceğimi düşünmüyordum. Bu açıdan da beni şaşırtan bir nokta oldu burası.
Hayvanat bahçesi gibi hayvanat bahçesi gerçekten her şey düşünülmüş hep diyorum. Burada sincaplar için fıstık bile düşünülmüş. Şöyle çok o kadar güzel bir kutu yapmışlar ve içerisine fıstık bırakmışlar ki sincaplar buradan girip fıstık alıyor sanırım. Zaten üstte yenmiş ve kabuğu kalmış. Burada ilk defa gördüğüm bir hayvan var. Çok şaşırdım. Ova tapiriymiş ismi. Burun yapıları falan biraz değişik. Görme yetileri biraz kısıtlı olsa da Güney Amerika bölgesine ait bir hayvanmış. Orman altı örtüyle besleniyormuş. Yaklaşık 13 ayda bir adet yavru dünyaya getiriyormuş. Üreme süreçleri biraz uzunmuş ve tek yavrulu bir üremeye sahipmiş. Çok şaşırdım. Size de aktarmak istedim. Hemen karşıda da karınca yiyenler var. Onları da size göstermek istiyorum. Şaşırdığım bir diğer kısımsa burada Vicuña isminde en küçük deve diye adlandırdığımız hayvanlar var. En küçük deve türüymüş Vicuñalar. Onlar da burada. Hemen karşı köşede de karınca yiyen gidiyor, görüyorsunuz. Burunları elektrikli süpürgeyi andırıyor biraz. İçeri girdiler, şu an oraya gidecektim yoksa. Fotoğrafları varsa şuradan göstereyim. Hemen karşıda 2 adet vardı. İkisi de içeriye giriyor. O yüzden gösteremeyeceğim. Şu şekilde bir hayvan. Geldiğinizde bunlara mutlaka uğrayın. Ben çok şaşırdım. Bu 3 hayvanı da ilk defa bu Bursa Hayvanat Bahçesi'nde gördüm. Burası bu karınca yiyen, dev karınca yiyen. Burası ova tapiri. Burada da vicuña var. Dünyanın en küçük deve türü. Bu 3 hayvana çok şaşırdım. Ve üçü de burada var arkadaşlar. Timsahlar var. Görüyorsunuz bir tanesi orada güneşleniyor. Şu an kapalı bir bölüme geldim. Burada da farklı hayvanlar var. Örnek vereceğim. Şöyle yılan. Onun haricinde yine başka tür, başka cins bir yılan. Burada da çok şirin bir hayvan var. Şöyle baksanıza tatlılığa. Allah'ım delireceğim. İsmin ne senin? İmparator tamarini görüyorsunuz burada. Çok değişik bir hayvan, bıyıklı bir hayvan. Güney Amerika'da, Peru'nun doğusunda, Amazon bölgesinde yaşıyormuş. İmparator tamari. Böyle telin yanında aramızda yaklaşık 2-3 metre var. Pişt. Pişt, pişt. Flamingoların yanına geldik. Renkleri o kadar güzel ki. Biz Bursa Hayvanat Bahçesi'nden çok keyif aldık. Şimdi sıradaki durağımız olan Uludağ Teleferiğe ve Uludağ Tepesi'ne doğru çıkmaya gidiyoruz. Hadi gidelim. Şimdi yol üstü geçiyorduk. Bir baktım, geçen bölüm izleyenler hatırlayacaktır. Rumeli Kardeşler lokantasına yakınmışız. Karnımız da acıktı. Dün de burada yediğimiz yemeklerin tadı damağımızda kaldı. Dedim eşime bir çılgınlık yapıp tekrar gidelim mi? Olur dedik. Şimdi tekrardan buraya geldik. Çünkü dün harbiden çok güzeldi yemekler. Burada yemeğimizi yiyip teleferiğe doğru devam edeceğiz. Şöyle Rumeli kebabı yanına Az tiran koyduk. az Tiran. tiran kebabı koyduk. Şu yandaki küçük tiran. Burası, bu da mengen kebabı. Şimdi bundan da alacağız. Şöyle
Şimdi kendimize şöyle bir tabak yaptık. Burada tiran kebabı vesaire var. Şöyle diğer yemeklerden de aldık. Taze fasulyesi yıkılıyor bu arada. Şöyle salçasız nohut pilav üzeri. Ben de pilav yanına taze fasulye aldım. Şimdi bunları deneyeceğiz. Buranın coğrafi işareti var süt helvası üzerine. O yüzden bir tane şöyle çay ikram bu arada. Yanına hemen süt helvası söyledik. Geçen bölümde yiyememiştik. İçimizde kalmıştı açıkçası. Bugün tekrar gelince bir tadına bakalım dedik. Tadı gerçekten çok güzel, çok hafif. Yani oturur yarım kilo yersiniz. Burası coğrafi işaret almış süt helvası hakkında arkadaşlar. Sadece süt helvası yemeye bile gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şunu net söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada kesinlikle işletmeyle hiçbir anlaşmamız, sponsorluğumuz vesaire yok. Birazdan gidip kasada ücretimizi ödeyip biz de sizin gibi çıkıp gideceğiz. Bu yüzden gayet doğal bir şekilde beğendiğimize beğendik, beğenmediğimize beğenmedik diyebiliyoruz. Bu şehirde yediğim en iyi tatlıydı. Zaten en iyi süt helvasıydı. Zaten tescilli alma sebepleri de bu. Hemen girişte zaten tescil sizi karşılıyor süt helvası için. Coğrafi işaret almış. Tescilli mekanlardan bir tanesi burası. Geldiğinizde dediğim gibi mutlaka burayı deneyin. Çok hafif, oturur yarım kilo. Şekere aranız iyiyse 1 kilo yersiniz yani. Diğerleri biraz şekerliydi. Burası en iyisi. Şimdi teleferiye doğru çıkıyoruz. Sokaklar biraz dar. Akşam 7'de kapanıyormuş. Baktık teleferik son gidiş akşam 7. Şu an saat yaklaşık 2.30-3'e doğru geliyor. Çok sıra yoktur umarım. Hafta sonu değil, hafta içi olduğu için inşallah çok sıra yoktur diye düşünüyorum. Zaten size birazdan oradan da bilgiler aktaracağım. İstasyona geldik. Şimdi araca uygun bir park alanı bulmaya çalışacağım. Sonrasında yukarıya çıkmayı başlayacağız. Şöyle teleferik yazıyor. Şuraya bir girelim. İstasyonun hemen altına aracı park ettik şöyle. Üstümüzden Teleferruş istasyonuna kalkan teleferikler geçiyor. Şöyle umarım görüyorsunuzdur. Şimdi malzemelerimizi aldık. İstasyon hemen aşağımız. Buradan teleferiye bineceğiz. Teleferruş Ali Osman Gür İlkokulu yazarsanız bizim konakladığımız bölüme gelebilirsiniz. Karavanı park ettik. Hemen Teferruç kalkış noktasına geldik. Yanında böyle çok güzel bir park var. Gördüğünüz gibi. Bu arada karavancı dostlar için bir bilgilendirme yapayım. Hemen üst girişte. Aşağısı Teferruç'un, şöyle göstereyim, ücretli otoparkı. Hemen solundan devam edip yukarıya gelip burada ücretsiz yaklaşık bir 5-10 araçlık yer var. Orada da yer bulamazsanız yukarıya birkaç tane yol gidiyor. Sırayla bakarak gidin. Mutlaka boş yer bulacaksınız. Bunu neden söylüyorum? Minibüsler için, yani bizim karavanlar için saatlik 130 TL, sonrasında saatlik 80 TL ücret alınıyor. İlk 20 dakika ücretsiz. Ya buraya gelmişken zaten Uludağ'a çık, in, orada vakit geçir falan. Minimum bir 3-4 saat vakit geçireceksiniz ve bir 400 hatta belki 500 liraya yakın bir ücret ödeyeceksiniz, otopark ücreti. Yani bunu ödemek istemeyenler için söylüyorum bunu. Biz daha rahat vakit geçirelim, inme telaşı yaşamayalım diye aracı yukarıya bıraktık. Giriş noktası bura. Buradan bilet alıyoruz. Şöyle giriş kartlarımızı aldık. Hemen şöyle. Kişi başı 500 TL. En yukarıya kadar çıkıyormuş. Normal kabinde 8 kişi var dediler. Aile kabininde 2 kişi ve çay falan ikram ediliyormuş. Aile kabininde 2000 lira. Yani kişi başı 1000 lira ödüyorsunuz. Normal kabinde 500 lira. Hemen içeriye geçelim. İçeride bizi böyle bir alan karşılıyor. Burada Bursa şallarını görebilirsiniz. Bunlardan alabilirsiniz girişte. Küçük bir tane büfesi var. İçeride de böyle alışveriş yapabileceğiniz noktalar mevcut. Malum yukarısı soğuk. Burada bere şapka vesaire, bot hepsinden tedarik edebilirsiniz. Elif Hasen'e bir tane şapka denedik şimdi. Şöyle gözüküyor. Kürk. Kızım çok yakıştı. Beğendin mi? Beğendin mi? Abla
Teleferiğin kalkış noktasına geldik. Hadi Elif Hasan. Çok az bir sıra var. İnşallah çok beklemeyiz. Fast Run, yani aşağıda söylediğim kişi başı 1000 liralık geçişin turnikeleri ayrı burada bu şekilde. Onlar soldan devam edip diğer taraftan hızlı biniyorlar kabine. Burada bizim gibi sıra beklemiyorlar. Böyle de bir bilgi olsun, bilgi vereyim. Şimdi kabinlere biniyoruz. Kişi sayısına göre bindiriyorlar. Dediğim gibi sadece kalabalık aileler ya da eşinizle beraber geliyorsanız özel giriş alabilirsiniz. Sıra hızlı ilerliyor. Az önce önümüze bir tur geçti. Onlar geçmese boştu. Yani direkt gelir girerdik sanırım. Biz aşağıda pazarı gezerken yaklaşık 40 kişilik bir yurt dışı turu geldi. Sanırım İranlılar, bilmiyorum. Bilet alırken. Şimdi onların erimesini bekliyoruz. Onlar var önümüzde. Normal sarı alan inmemiz lazım bizim. Bize Yukarıya dediler ki çıkıyoruz. direkt iniyor. Biz hiç inmedik. Bizi aldı döndü tekrar bizi yukarıya çıkardı. Yukarı çıkardı. Tekrar geldik. Güvenlikçiler bile diyor ya. İnecek misiniz de devam edeceksiniz diyor. Şimdi inşallah Van tarafına gideceğiz. Bitlis'i gezdim. Ben Bitlis'te çalışıyorum. Tatvan'a gittik. 3 kere Tatvan, gittim Tatvan. Ahlat. Ahlat'a gittik. Şimdi Muş, Muş Bulanık, Muş Merkez. Bulanık'ta arkadaşım çalışıyordu. Murat'a gidin, Murat Köprüsü'ne. Ha, Murat Sonra Köprüsü, aynen. Nemrut'a çıkın. Kar yağmış. Çok güzel gözüküyor şu an. Evet. Sislerin içine girdik. Ama ver Farklı bir atmosfer. Tamam, Çok birazdan. güzel gözüküyor her şey. Birazdan. Ha söyle. Şansımıza kar yağıyor. Aşağıdaki şu ince çizgi hayvan patikaları, ayak izleri. İstasyonda indik. Şöyle içeriye girdik. Burada yine bere ve eldiven alabileceğiniz ve yeme içme yapabileceğiniz yerler var. Patlamış mısır bile düşünülmüş arkadaşlar. Hemen karşıda tuvaleti de var. Magnet de alabilirsiniz buradan. Bursa'ya özgü. Şöyle çarşıyı hemen bir gezelim. Burası küçük bir pasaj. Burada mola verip alışveriş yapabilirsiniz. Açsanız karnınızı doyurabilirsiniz. Şöyle burada dışarıya çıkılıp karla fotoğraf da çekebilirsiniz. Güzel bir teras yapmışlar. Hava buz gibi. Çok fazla sis var. Hemen üst katta Köfteci Yusuf var. Bebek arabasıyla zor olur diye Elif Ahsen'i sırtıma aldım şöyle. Vallahi keyif Elif Ahsen'de ya. Gerçekten. Şimdi birazdan teleferikle yukarı noktaya da devam edeceğiz. Burası sadece inip böyle mola verebileceğiniz, bir şeyler atıştırabileceğiniz bir nokta. Ve kartopu oynayabileceğiniz ilk nokta. Burada Bursa yazısı da var. Burada fotoğraf da çekilebilirsiniz teleferikle. Sis olmasa çok güzel hava ama sis var. Bu yüzden yukarıya devam edelim. Şimdi şöyle Uludağ teleferiğe biniyoruz. Yani en yukarı noktaya giden bu. Bu arada kapanış akşam 6, sabah 10'da açılıp akşam 6'da kapanıyormuş. Son inişler akşam 6'da, buna göre burada olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada şöyle güzel bir imkanınız oluyor. Aşağıda Fast Track ile geldikten sonra burada içeriye girip dediğim gibi alışveriş ve üst katta Köfteci Yusuf'ta yemek yiyebilirsiniz. Aynı şekilde burası da iniş yeri zaten yukarıdan gelirken. Yine gelirken de inip aktarma yapmanız gerekiyor aşağıya. Gördüğünüz gibi farklı hatlar, tek hat değil. Burada da yine Köfteci Yusuf'ta yemek yiyip alışveriş yapabilirsiniz. Buradan yukarıya giderken güzel bir şey oluyor. Buradan yukarıya giderken güzel bir ayrıntı var. Burada teleferiye böyle ailenizle binebiliyorsunuz. Aşırı yoğun değil şansımıza. Bu yönünü sevdim. Şimdi biz eşim ve kızımızla beraber kendi kabinimize bindik. Yukarıya zirveye çıkıyoruz. Teferrüş'ten, yani Bursa merkezden
teleferiğe bindiğinizde 2,3 kilometre sonra Kadıyayla durağına gidiyorsunuz. Burada rakım 1231 metre. Sonrasında burada Kadıyayla'da iniş yok şu an. Sadece bir istasyon var. Sonrasında devam ediyorsunuz inmeden. 2,2 kilometre daha yukarıya tırmandıktan sonra Sarıalan dediğimiz bir bölüm var. Burada rakım 1635 metre. Burada inip az önce bahsettiğim gibi yemek vesaire ya da tuvalet ihtiyacınızı halledip sonrasında isterseniz yukarıya isterseniz aşağıya geri dönebilirsiniz. Yukarıya devam etmek isterseniz 4,2 kilometre daha Kurbağakaya'ya devam ediyorsunuz. Ve bu arada aynı biletle devam ediyorsunuz. Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Aşağıda hepsini toplu ödemiş olduğunuz için. Rakım Kurbağakaya'da 1810 metre. Burada vakit geçirdikten sonra tekrardan aynı yolu izliyorsunuz. Şansımıza bugün hava biraz sisli. Böyle beklemiyordum. Birkaç gün önce kar yağmış. Bundan dolayı havada da hala kar ara ara yağıyor. Biraz görüntü kötü. Yazın daha güzel diyorlar. Yayla havası varmış burada. Siz geldiğinizde yazın da buraya uğrayabilirsiniz. Bu arada Elif Ahsen uyudu. Uyudu, horluyor şu an. Uyudu diyor. Uyumadın mı kızım? Uyu aşkım. Bebeğim benim. Şimdi Kurbağakaya'ya çıkıyoruz. Dostlar, her videoda söylediğim gibi bu videoda da destekleriniz bizim için çok değerli, çok önemli. Videomuzu beğenerek, kanalımıza abone olarak yani bizi takip ederek ve aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirterek bize destek olabilirsiniz. Bu bize hem çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor hem de daha fazla insana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen bölümde hiç tanımadığımız Ankara'dan bizi takip eden bir aileyle karşılaştık. Sayımız arttıkça, takipçi sayımız arttıkça yeni insanlarla karşılaşma ihtimalimiz daha da artıyor. Bu yüzden bizi takip etmeniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Aşağıda piknik yapabilmek için ahşap masalar görüyorum. Aynı zamanda kar motorları kullanılmış. Aşağıda onların izleri var. Çok güzel bir manzara var aşağıda. Baksana şuradan çok güzel bir su akıyor. Dere gibi küçük. Kabinden dışarısı çok net gözükmüyor ama şöyle sizin için pencereden çekiyorum. Dışarıya çıkardım. Aşağıda sanırım bir mesire alanı var. Çok güzel. Çamların rengi de çok güzel. Sarı yeşil karışık bir rengi var böyle. Zirve gözüktü. Yalnız efsane gözüküyor zirve. Şöyle size yine teleferikten elimi dışarıya çıkardım. Manzara mükemmel. Zirveye çıkınca sisler biraz dağıldı ve manzara çok daha güzel gözüküyor buradan. Ağaç renkleri, yağan karlar ve aşağıdaki küçük dereler kesinlikle buranın neden gelip görülmesi gerektiğini anlatıyor bize. Şimdi son durak olan 1810 metre yüksekliğindeki Kurbağakaya tesisine geldik. Burası artık son durak. Burada ineceğiz. Az önce aşağıda tanıştığımız bir aile normalde yaz aylarında buraya geldiğinizde teleferikle yürüyerek Uludağ'ın zirvesine de çıkılabiliyor ama şu an kardan dolayı yasak dedi. Bu bilgiyi de buradan verelim. Eğer doğruysa bence çok güzel bir doğa yürüyüşü olur.
teleferikle buraya gelip buradan oraya çıkmak. Biz çok etkilendik. Kesinlikle çıktığımız için pişman değiliz. Sadece diğer tarafta da sis biraz az olsa ve Bursa'yı daha net görebilseydik çok daha güzel olacaktı. İlk istasyondan sonra sarı alandan sonra sis dağıldı ve daha net ve berrak görmeye başladık. Burası kesinlikle harika. Siz de mutlaka ziyaret edin. Aşağıya indik şimdi. Burada o kadar güzel oteller var ki kesinlikle Bursa'da olsak buraya kayağa gelinir. Yukarıya doğru çok güzel kayak için telesiyejler var. Buradan zirveye de çıkılabilir. Biz şimdi Elif Ahsen uyuduğu için çok fazla oyalanmayacağız. Şöyle bir etrafı merak ettik, bir bakıp tekrar teleferikle aşağıya inmeyi planlıyoruz. Şöyle size de etrafı gösteriyorum. Zirve burası. Dediğim gibi çok güzel oteller var. İnsanlar burada eğleniyor. Karşıda da çok güzel oteller var. Böyle oraya kadar otel. Böyle. Buradan karşı kayak merkezleri, pistler. Burada da böyle oteller var. Harika. Elif Ahsen uyumasa şurada bir eğlenirdik. Teleferiğin alt katında böyle dinlenebileceğiniz güzel bir bekleme alanı yapılmış. Burada dinlenebilirsiniz. Dostlar, Bursa'dan çok keyif alarak gezdik. Hem lezzetler olsun, hem gezilecek tarihi mekanları, hem çarşı pazarı olsun. Yani kısacası hem her şeyiyle mükemmel bir şehir. Biz çok sevdik. Zaten araştırırken de acaba şuraya mı gitsek, burayı mı gezsek, şurayı unutmayalım diye plan yaptık. Ama Bursa'nın tahmin edersiniz ki eski Osmanlı başkenti ve çok fazla tarihi yapıya ve görülmesi gereken yere sahip. Han, hamam çok fazla. Bu yüzden ancak bu kadar gezebildik. Biz şimdi teleferikle aşağıya iniyoruz. Önce Sarıalan'a, sonra da Teferruç'e. Oradan karavanımıza binip Mudanya'ya doğru geçeceğiz. Sonraki durak Mudanya, Trilye, Balıkesir ve Çanakkale diye devam edeceğiz. Bakalım yollarda neyle karşılaşacağız. Uludağ'dan aşağıya Bursa manzarası. Çok şiddetli bir rüzgar var arkadaşlar. Kabinleri sallıyor. Öyle böyle değil. Dostlar, biz Mudanya'ya geldik. Hemen denizi görmüşken size de şöyle yukarıdan bir Mudanya'ya gösterelim dedik. Ya Bursa'yı gerçekten çok sevdik. Yani 3 gündür buradayız. Yarın 4. günümüz ve Mudanya'yı gezeceğiz. Harika bir şehir. Her şey var. Eşimle şimdi onu konuşuyorduk. Yani çok güzel pazarları var. Çok tarihi yerleri var. Denizi var. Şurada bitti. Evet, Uludağ var ki az önce çıktık zaten. Şehir şurada bitti. Burada hemen Mudanya başladı. Sanırım 20 dakika civarı. Ben merkezden baktığımda 38 dakika gösteriyordu. Harita 38 dakikada geldik biz toplam. Ama yani Bursa'nın bitimiyle Mudanya'nın başlangıcını biz ne ara başladı anlamadık. Tepeden bir baktık Mudanya'dayız. Kısacası Bursa'yı çok sevdik. Mudanya'sı var, deniz kenarı, mis gibi Uludağ var. Kayak yapabiliyorsunuz. Her şey olan bir şehir zaten. En yaşanması şehirler arasında ilki seçilmiş zaten sosyoekonomi olarak Uludağ, Bursa. Bunun neden seçildiğini de şu an gezince bizzat anladık. Biz şimdi şöyle güzel konaklayabileceğimiz bir yer arıyoruz. Biraz teleferikten indikten sonra başımız ağrıdı. Karavanı sağa çektik. Az önce size onu çekmeyi unuttum. Şöyle güzel bir sütlü kahve yaptık. Onu yudumladık. İyi geldi. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Yarın Mudanya'dan size merhaba diyeceğiz. Tabii hemen kapatmıyorum. Birazdan yemek yapacağız. Mudanya'da deniz kenarındaki köfteci Yusuf'a geldik. Saat biraz geç oldu. Şimdi yemek yapmakla uğraşmayalım diye burada bir şeyler yiyip
dinlenmeye geçeceğiz. Ama saçımdan da anlayacağınız üzere efsane bir rüzgar var burada. İnşallah yarın hava durulur ve güzel bir gezi olur bizim için. Dostlar, Köfteci Yusuf'un zaten normal menülerini biliyorsunuz diye çekip çekmem arasında kaldım. Ama yine de gösterelim dedik. Elif Hasen'e yarın bir mercimek çorbası aldık. Şöyle 1,5 porsiyon tavuk incik, 1,5 porsiyon da tavuk kanat aldık. Yiyip karavana geçeceğiz. Dostlar, biz karavanımıza geldik şimdi. Üzerimizi değiştik. Elif Hasen'i görüyorsunuz, geceliğini giydi. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Hadi arkadaşlar de bakayım. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz günü burada sonlandırıyoruz. Yarın inşallah Yapma öyle kızım. Mudanya sahilden gezmeye başlayacağız. Siz bunu tabii ki diğer bölümde izleyeceksiniz. Önümüzdeki bölümde Mudanya'dan size merhaba demek dileğiyle Allah'a ısmarladık. Gelecek bölümlerden haberdar olmak için dediğim gibi kanalımıza abone olmayı, yani bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdiden Allah'a ısmarladık. Bay bay. Bay bay yap kızım. Bay bay yap. Bay bay yap. Arkadaşlar bay bay. Sen de. yap. Canım.